Takvime baktığınızda 2026 yılını görüyorsunuz. Telefonunuz, bilgisayarınız, dünyadaki bütün saatler aynı tarihi gösteriyor. Peki, ya hepsi yanılıyorsa? Ya aslında 2026 yılında değilsek? Size anlatacağım teoriye göre, insanlık yaklaşık 300 yıldır yanlış bir tarihte yaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. İddiaya göre, milattan sonra 614 ile 911 yılları arasındaki yaklaşık 297 yıl hiç yaşanmadı. Tarih kitaplarına sonradan eklendi. Kulağa imkansız geliyor. Ama bu iddia, yıllardır tarihçilerin ve komplo teorisyenlerinin en çok tartıştığı konulardan biri. Peki, gerçekten tarihin yaklaşık 300 yılı uydurulmuş olabilir mi? Yoksa bu, tarihin en ilginç ama en zayıf teorilerinden biri mi? Gelin, birlikte inceleyelim. Bu teorinin sahibi, Alman tarihçi Herbert Illig. Illig, 1991 yılında yayınladığı bir makaleyle tarih dünyasını sarsıyordu. İddiası şuydu: milattan sonra 614 ile 911 yılları arasındaki 297 yıl aslında hiç yaşanmadı. Bu dönem sonradan uyduruldu ve tarihe eklendi. Peki bunu neden yaptılar? Illig'e göre komplonun başında iki isim vardı: Kutsal Roma İmparatoru 3. Otto ve Papa 2. Sylvester. Neden mi? Çünkü milattan sonra 1000 yılı Hristiyan dünyası için çok önemli bir yıldı. 3. Otto kendi dönemini bu kutsal yıla denk getirmek istiyordu. Bunun için de takvime yaklaşık 300 yıl eklediler. İşte bu teoriye hayalet zaman hipotezi deniyor. Peki Illig bu iddiayı hangi kanıtlara dayandırıyordu? İşte teorinin en önemli kaynakları. Birincisi, arkeolojik buluntu eksikliği. Illig'e göre bu döneme ait yeterli arkeolojik kalıntı yoktu. Özellikle Alman mimarisinde 614 ile 911 dönemine ait çok az eser bulunuyordu. Bu, büyük bir zaman boşluğu olduğunu mu gösteriyor? İkincisi, takvim hesabı. 1582 yılında Papa 13. Gregory takvimde bir reform yaptı. Julian takvimi ile Gregorian takvimi arasında 10 günlük bir fark vardı. Ama Illig bu farkın aslında 13 gün olması gerektiğini söylüyordu. İşte bu 3 günlük fark 300 yıllık bir kaymayı gösteriyor. En azından Illig'e göre. Üçüncüsü, tarihleme yöntemlerinin güvenilmezliği. Illig, radyokarbon ve ağaç halkası gibi tarihleme yöntemlerinin bu dönem için sağlıklı sonuç vermediğini iddia ediyor. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? Gelin, şimdi teoriyi çürüten bilimsel gerçeklere bakalım. İşte teorinin en büyük çürütmesi: astronomi. Güneş tutulmaları ve kuyruklu yıldızlar gibi gök olayları tamamen matematiksel olarak hesaplanabilir. Bugün, milattan sonra 600'lü yıllardaki bir tutulmayı geriye dönük olarak tam olarak hesaplayabiliyoruz. Peki bu hesaplar ne diyor? Eğer Illig'in iddia ettiği gibi 300 yıllık bir boşluk olsaydı, bu göksel olayların kayıtlarıyla hesapları birbirini tutmazdı. Ama tutuyor. Örneğin Çin ve Arap kayıtlarında milattan sonra 700'lü yıllarda gerçekleşen güneş tutulmaları kaydedilmiş. Modern astronomi hesapları bu tutulmaların tam olarak o tarihlerde gerçekleştiğini doğruluyor. Aynı şekilde Halley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir görünür. Milattan sonra 600 ile 900 yılları aralığında tam olarak kaydedilmiş gözlemleri var. Eğer 300 yıl uydurma olsaydı, Halley kuyruklu yıldızı gözlemleri de tutmazdı. İkinci büyük çürütme, ağaç halkası analizi. Bilim insanları, binlerce yıl geriye giden, kesintisiz ağaç halkası kronolojileri oluşturmuş durumda. Her ağaç halkası bir yılı temsil eder. Bugün, Orta Avrupa'da 11.000 yıl geriye giden ağaç halkası kronolojileri var. Bu kayıtlar, Illig'in iddia ettiği 614 ile 911 döneminde herhangi bir boşluk veya kopukluk göstermiyor. Ağaç halkaları
bu dönemin yaşandığını açık ve net bir şekilde kanıtlıyor. Üçüncü ve en mantıklı çürütme, küresel tarih. Illig'in teorisi sadece Avrupa tarihinin uydurulduğunu iddia ediyor. Ama bu dönemde Avrupa dışında neler oluyordu? Bizans İmparatorluğu bu dönemde altın çağını yaşıyordu. İslam dünyası büyük bir hızla yayılıyor ve bilimde devrim yaratıyordu. Vikingler Avrupa kıyılarına akınlar düzenliyordu. Çin'de Tang Hanedanı dünyanın en gelişmiş uygarlığıydı. Eğer bu 300 yıl uydurulduysa tüm bu medeniyetlerin tarihinin de uydurulması gerekirdi. Bu kadar geniş ve koordineli bir tahrifat tarihte mümkün değil. Peki, özetle ne diyebiliriz? Hayalet zaman hipotezi. Kesinlikle ilginç bir fikir. Ama bir fikirden öteye geçemiyor. Astronomi kayıtları, ağaç halkası analizleri, radyokarbon tarihleme yöntemleri ve küresel tarih akışı bu teoriyi tamamen çürütüyor. Illig, kendi dönemindeki tarih metodolojisinin henüz yeterince gelişmediğini düşünüyordu. Ama bilim ilerledi ve bu teorinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Peki bu teori neden hala bu kadar popüler? Çünkü insanlar gizemli komplo senaryolarını seviyor. Çünkü insanlar resmi tarihe karşı her zaman biraz şüpheyle yaklaşıyor. Ama unutmayın, bilimsel kanıtlar her zaman konuşur. Ve bu kanıtlar tarihin 300 yılının uydurulmadığını açıkça gösteriyor. Hayalet zaman hipotezi büyük olasılıkla doğru değil. Ama bize önemli bir şey hatırlatıyor. Tarih sorgulanmamalı demek değildir. Aksine tarih, kanıtlarla sürekli test edilen bir bilimdir. Gerçekleri aramanın yolu, en ilginç iddialara inanmak değil, en güçlü kanıtları takip etmektir. Peki sen ne düşünüyorsun? Tarihe her zaman bu kadar güvenebilir miyiz? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.